Bu yüzyıllar boyunca Ulu Çarşı'yı görmüş olan batılı gezginler, buradaki bolluk, bereket ve çeşitlilik karşısında hayrete düşmüş, içlerinde dünyanın ünlü saraylarında doğup büyümüş olanları bile bu ticaret yapmak üzere kurulmuş bir şehir çapındaki pazara hayranlık duymuşlardı. Batı ile Doğu arasındaki transit ve ticaret fonksiyonunu sürdüren imparatorluğun çarşısı, bronzlar, sedefler, esanslar, silahlar gibi birbiriyle ilgisiz eşyanın en alasıyla öylesine doludur ki, kimi yabancılar da burayı objelerini satışa çıkarmış bir müze olarak görmektedir. Bu çarşı 19. yüzyılın son çeyreğine kadar sunduğu malların ve hizmetlerin çeşitliliği bakımından Batı'nın en büyük iki kapital merkezi olan Paris ve Londra'nın en şık mağazalarını turiste unutturacak zenginliktedir. 19. yüzyıl Batı'nın artık Çin ve Hint'e kadar dünya pazarlarını ele geçirdiği, kapital birikimini yoluna koyduğu, kentlerini yeni baştan imar ettiği bir çağdır. O zamanın bir yazarının İstanbul Çarşısı için Londra ve Paris'te karşılaştırma yaptıktan sonra böylesi bir yargıya varabilmesi ilginç bir ölçüdür bizim için de. Yabancıların kapalı çarşıyı Paris'in Palais Royal'inden de Londra'nın arkadelerinden de üstün bulmalarının başlıca nedeni, yeni dünyanın o merkezlerinin bugün olduğu gibi o zaman da yine zengin, uygar, gösterişli olmakla beraber ülkelerinin jeopolitik konumunun ve sosyal bileşiminin gereği olarak tek düze ve monoton oluşudur. İstanbul'un Çarşı-ı Kebiri ise hem doğudan hem batıdan kaç çeşit ulusun, cemaatin, her gün gelen ve ayrılan yolcuları, tipleriyle gündüzleri oynanan bir gösteri sanatı gibidir. Konuşulan diller tüm Asya, Avrupa, Afrika diyalektleri ortalığı doğal bir opera sahnesine, yapmacıksız bir maskeli balo görünümüne çevirmektedir. Batılı için İstanbul'un kapalı çarşısı bir masal alemidir. Acem kılıçları, Tatar ok ve yayları, Arap mızrakları ve hançerleri, Nişabur'un firuzeleri, Bahreyn'in incileri, Golkonda elmasları, Ankara battaniyesi, Afgan şalları, Hint muslinleri, İngiliz, Alman ketenleri ve İsveç çeliğiyle. Şu Karadeniz'de geleneksel giysi olarak kullanılan aynı zamanda keşan peştemalı, makaslı keşan. Ama bu çarşı, Doğu'nun öbür ünlü merkezlerinin, kentlerinin kapalı pazarlarından da kat kat üstündür. Onları da gören Batılılara göre İstanbul'un soylu, masif, heybetli pazarının yanında bunlar yoksul, minyatür, özentili günlük sergiler gibi kalmaktadır. Bu da çok doğaldır çünkü adı geçen bu Asya ve Afrika merkezleri bugün ne kadar tuhaf gelse de o zamanlar İstanbul'un birer vilayeti, taşra kenti ve kasabasıydılar. Taşra'nın ise Tat şehrini geçtiği ne görülmüş ne de duyulmuştu. Çarşı-ı Kebir, İstanbul için her şey demekti. Kapılardan birinden girildikten sonra hiç çıkmadan kadın ve erkek, çocuk ve büyük, yoksul ve zengin, herkes için baştan ayağa giyinmek, mücevherlerin, süslerin her çeşidini takmak, takıştırmak, evini endam aynasından mutfağın zencefiline kadar döşemek, sevgilisine gidiyorsa eline gül destesi almak, cenge gidiyorsa dişlerine kadar silahlanmak mümkündür. Hem de en alasında. Çarşıdaki bu zenginlik yanında zamanın fiyatları hakkında bilgi veren az sayıdaki gezginlerden biri ünlü Charles Fellows'tur. Onun tespitlerine göre silah çarşısı tam anlamıyla bir müze zenginliğindedir. Fakat tenhadır. En çok alışveriş edilen yerler
Kalabalık caddeler, mücevherciler ve kumaşçılar çarşısıdır. Fellows, İstanbulluların giyim kuşam için avuç dolusu para harcamaktan çekinmediklerini, her gün bayram kılıkları içinde gezdiklerini, bu nedenle de kapalı çarşıda kürk ve öbür giyim fiyatlarının çok yüksek olduğunu yazıyor. Bu alışveriş düzeyine ve hacmine sahip olan çarşıda yer, yani dolap sahibi olmak her zaman bir varlıklılık işaretidir. 1894 depremine ve onu izleyen tamire, bir ölçüde de 1950'li yılların ekonomik büyümesine gelinceye kadar çarşının çalışma ve satış teşhir yerleşmesi, onun binasından ve dış görünüşünden daha güzel, daha sevimli, daha görkemli görünümlerini oluşturan en önemli özelliği demekti. Yollar, caddeler boyunca iki taraf vitrinsiz, perdesiz, camekansız uzayıp giden kerevetler, onların üstünde oturan satıcılar, satıcıların arkasında da duvarda yer alan raflar ve dolaplar. Alıcı da isterse satıcı ile beraber aynı kerevete, peykeye, onun yanına oturabiliyor, alacağı malı inceliyor, esnafıyla daha rahat ve dertsiz bir ilişki içinde sohbete dalabiliyor, kahve ve çubuk içebiliyordu. Kimi dolaplar, peykelerinin önüne küçük sandalyeler koyarlardı müşteriler için. Satıcıların önündeki camekanların içinde ve arkasındaki rafların üstünde, orada ne satıyorsa teşhirdeydi. Kesme kristal sürahiler, gümüş aynalar, kadife kutular, inci demetleri, yeşim taşından heykeller, porselen, fafur, cam küpler. Fakat asıl değerli eşya yükte hafif, pahada ağır. İyice ağır mallar tabii ki bunlar da değildi. Her cins eşyanın en değerlisi çekmaneler içinde olur, anlayanına, meraklısına, çok altın sayabilenine birer birer göz kamaştırarak çıkarılır, gösterilirdi. Bu cins teşhir, yani malların bir dükkan ya da mağaza vitrininde, ne de olsa ahşap demir bir konstrüksiyonun içinde ve camlar arkasında değil de raflar üzerinde çıplak gözle görülebilecek düzende bir peşine ve göz doyuran bir bolluk ve zenginlikle dizilmesi prensibinin bu yerleşim sadeliği ve basitliğinin yanında aslında satışı ve sürümü arttıran daha ticari bir buluş olduğunu yabancılar da fark ediyorlardı. Yol boyunca iki taraflı dizilmiş, duvarlar boyunca raflarda yer tutmuş, albeynisi olan ne kadar mal varsa, Bursa'nın kadifeleri, İran ve Hint şalları, Çin küpleri, Bohemya ve Venedik camları, Alman oyuncakları birbiri peşine renkli yelpazeler gibi açılıyor, gözleri büyüyordu. Müşteri abi. Tamam, haydi. Ama yok biziz, vallahi yok. Sergilenen eşya sadece raflarda kalmıyordu. Özellikle kumaşçılarda adet, kepenklerin yukarı kalkan kanadından veya tonozları tutan demir çubuklardan aşağı doğru kumaş parçalarının asılması, sarkıtılmasıydı. Bu, binbir renkli ipekliler, muslinler, atlaslar, canfesler, arkalarındaki pencerelerden giren gün ışığını alaca bulaca yansıtır, parlatır ve gökkuşağı renklerini yola döker, gelen geçen herkesi bir masal dünyasının kişileri gibi boyardı. Çarşı zenginliği, imparatorluğun bir aynası ve sonucudur. Fakat onunla tam paralellik gösterememiştir. Ne de olsa bir tüketim pazarı olduğundan devlet eski gücünü, çevresindeki kuvvetlere karşı üstünlüklerini, hatta bağımsızlığını, toplum üreticiliğini yitirmeye koyduktan sonra bile kapalı çarşı, alışveriş trafiğinden ve içerdiği malların zenginliğinden uzun süre bir şey kaybetmez, hatta görkemi ve debdebesi artar. Ta ki devlette, toplumda her şey iyice tükeninceye ve bütün sesler, tüm müzik susuncaya kadar. 19. yüzyılın sonu gibi.